Burası volkanik bir tepe normalde. Ve şeytanın o ayak izi olduğuna inanılan yerin çevresinde bir kafes vardı. Bu kafese ne bağlıyorlardı biliyor musunuz? Sözde şeytanı lanetliyorlar. Öyle iğrenç bir koku. Bu da benim şeytan ayak izim olsun. Badavut plajı. Ayvalık'ın evlerinde, kiliselerinde, camilerinde kullanılan bir taş var biliyorsunuz. Kızıldır böyle. Baktığınız zaman her şey insan için yaratılmış. Deniz, toprak, doğa, ağaç, gökyüzü, yıldızlar, ay. Nedense insan faktörü girdiğinden beri, belki ilk insanın yaratılışından beri, dünya daha bir kirli, daha bir acımasız, antik bir zamanda geçen bir filmin bir sahnesinde gibi hissediyorum kendimi şu anda. Başka bir evrendeyim. Est-ce que ça existe ces oiseaux ici? Je savais même pas moi. Mais à Istanbul, il y en avait. Je me Çok rappelle pas yaklaşmamak maintenant. lazım. Hı. Il se baigne, il prend soleil, güneşleniyorlar. Pourquoi il met la tête comme ça? C'est vrai, c'est-
Öyle güneşleniyorlar. Suyun içinde. Arkadaşlar videonun başında da gördünüz mü? Şu an çok üzgünüm. Fark ettiniz mi bilmiyorum videonun başında. Drone'umun şarjı %58 idi. Bu %58 de ben 20-25 dakika normalde uçarım. Böyle bir havada, düzgün, rüzgarlı olmayan bir havada. Direkt saldım burada. Çamlığa doğru, karşıya doğru drone'u. 1 dakika bile gitmedi drone. Ondan sonra birden %0 oldu bataryası, şarjı. Ve drone iniyor dedi. Uyarı verdi ekran kumandası. Ve drone bir anda gözden kayboldu, denize düştü. Bu denizde bir yerde yatıyor şu anda. O bakımdan çok üzgünüm. Böyle bir tatsızlık, talihsizlik yaşadım. Yani arabada tuttum drone'u bayağı, herhalde soğuk onun bataryasını yedi ve yani %58'den birden %0'a düşmesi de o da bir garip gerçi. Yani anlayabilmiş değilim. Drone suya gömüldü. Titanic gibi. Ne yapalım? Yani yapacak bir şey yok. Şu an Sarımsaklı ile Ayvalık arasında şeytan sofrasına doğru gidiyoruz. Lionel'in son haftası, kız kardeş de yarın gidecek. Onlar gitmeden bir Ayvalık'a gelelim dedik. Şeytan sofrasını bizimkiler hiç görmemişti, bir onlara göstereyim dedim. O nedenle buradayız. Şimdi yavaş yavaş yukarıya şeytan sofrasına çıkıyoruz. Ça fait des fleurs rouges, des fleurs jaunes, des fleurs blanches. Leo biraz okaliptüs yaprağı toplamış. Kendi çiçekçi olduğu için Fransa'da Noel zamanı bunları kurutup satıyorlarmış. Buketlerin arasında dekorasyon olarak, aranjman olarak kullanıyorlarmış. Şimdi buradan bir parça aldık ki evde kurutalım. Vay. Karşıda bir kayık var, motor var. Denize doğru giden. Leo diyor ki ona bin. Git drone'u ara. Yani bulsan ne olacak? Giden gitmiştir. Flamingoları çekeceğim diye, flamingolar uğruna drone gitti arkadaşlar. Hadi, dépêche-toi. Zamanında ücretsizken, burası bir tabiat parkı. Şu anda 50 lira kişi başı ücret alıyorlar. Bu 50 lira neyin ücretidir? Biz de bırakın dedik. Kalsın, hiç girmeyelim. Yani 50 lira. Ya buna belediye nasıl müsaade ediyor? Buna devlet nasıl müsaade ediyor? Ben şaşıyorum. İstemem. Bir iki manzara, deniz manzarası göreceğim diye hiç gerek yok. Ama buna bir çare bulunsun, yani hiç gerek yok. C'est même pas l'État, c'est du privé. Ça. Oui. Saçmalık. İşin iyice bokunu çıkardılar yani. Nereye adımımızı atsak para. Nereye elimizi sürsek para. Yeter canım, bu kadar da olmaz. Hemen birkaç yüz metre sonra durduk. Buradan da denizi izleyebilirim. Sen bana orada zaten çayı kahveyi satıyorsun. Yiyeceğimi satıyorsun. 50 lira. Giriş ücreti almanın anlamı nedir yani? Bu insanlara saygısızlıktır ya. Yok böyle bir şey. Bugün var bir şeylik yani. Bütün planımı yaptım. Buralarda drone çekecektim.
Konuşmamı hazırladım falan filan, hiçbir şey olduğu gibi gitmedi. Dediğim gibi var bugün bir gariplik. Drone gitti. Buraya giremedik falan filan. Belki de burada seyahati noktalayıp geri dönmeliyiz eve. Başıma daha fazla bir şey gelmeden. Görebiliyor musunuz denizi? Yani bunun daha geniş açılısı yukarıdaki. 360 derece. Burası volkanik bir tepe normalde. Şeytanın ayak izi olduğuna inanılan kayada ki insanların para atıp dilek dilediği yer. Bir lav akıntısındaki bir iz sadece. İnsanlar şeytanın ayak izi diyerekten öyle orada dilek tutuyorlar, bilmem ne. Şeytandan dilek mi dilenir? Bu da garip bir gelenek. Çok zaman önce 2001 yılında ilk geldiğimde buraya bu tepeyi ziyaret etmiştim. O zamanlar bu kafeler bile yok. Tamamen doğal bir tepeydi. Bu işletmeler yoktu hiçbir şekilde. Ve şeytanın o ayak izi olduğuna inanılan yerin çevresinde bir kafes vardı ki hala var. Bu kafese ne bağlıyorlardı biliyor musunuz? Boklu bebek bezleri. Sözde şeytanı lanetliyorlar ve boklu bebek bezleri bağlıyorlar. Böyle gelen geçen böyle boklu bebek bezlerini bağlamış. Öyle iğrenç bir koku, öyle iğrenç bir koku ki anlatamam o zamanlar. Sonradan bu gelenek kaldırılmış, yasaklanmış ki insanlar rahatsız oluyor diye, çok sinek falan yapıyor diye, mikrop yuvası. Normal çaput, kırmızı çaputlar falan bağlamaya başlamışlar. Şeytanı sembolize ediyor diyerekten herhalde. Böyle bir şey yapmışlar. Saçmalardan seçmeler işte. Bütün görüp göreceğimiz de buydu zaten. Şeytanın bilmem nesini de görmek için 50 lira veremeyeceğim arkadaşlar. Güzel bir tepe. Çamlık tamamen. Bir ara burada bir yangın varmıştı. Bayağı bir müdahale edip söndürmüşler. Neresi yanmış onu da göremiyorum tabii. Anlayamadım hangi tarafı yandı bu bölgenin. Böyle. Ama çok güzel bir yer. Arkadaşlar yukarıda şeytanın ayak izi olduğuna inanılan kayanın hemen hemen aynısını buldum burada. Burada da bir oyukluk var içerisinde. Bu da benim şeytan ayak izim olsun. Gördüğünüz gibi. Buralar böyle volkanik olduğu için zaten lava akıntılarında. Lava akıntıları zamanla böyle kayalara dönüşüyor. Böyle oyuklarda ulaşabiliyor. Yağmurla, rüzgarla bir şeyle. Yukarıdaki de bunun aynısı. Bundan biraz daha büyük. Farklı da bir şey yok. Gördüğünüz üzere. Gerçeğini gösteremesem de size kendi bulmuş olduğum bir izi gösterebildim.
gittiğini çok duymuştum buranın. Ama gelmek ilk defa nasip oldu. Şeytan sofrasına çıkamayınca haritayı gene açtım önüme. Dedim nereye gidebiliriz? Badavut plajı. Dedim buraya hiç gitmedik. Hemen direksiyonumuzu bu plaja doğru kırdık. Hatta ileride burada Badavut plajının ilerisinde bir göl var. Kuşlar falan çok oluyormuş orada farklı tipte. Bir orayı görelim dedim. Bayağı bir gittik ama bir noktadan sonra gidemedik artık. Yağmur suları yolları bayağı bir toprak yol olduğu için bayağı bir kapatmış yağmur suları. O nedenle geçemedik. Çok güzel bir yermiş. Şu ana kadar gelmediğime pişman. Badavut plajı. Hemen arkada görüyorsunuz bir beyefendi, Ayhan Bey ve eşi. Ayvalık'ta oturuyorlar. Ve bu güzel güneşin de tadını çıkarmak için buraya gelmişler ve çöp poşetleriyle gelmişler. Yapabildikleri kadar. 100 metre, 200 metre, 300 metre. İçerisinde ne varsa çöp olarak topluyorlar. Ve yanlarında götürüp bir konteynere atıp yollarına bakacaklar. Belki de diyor Ayhan Bey, birilerine örnek oluruz. O şekilde hem zevk aldığım bir yere geliyorum. Manzaramı izlerken etrafında çöp olmasını hiç sevmiyorum diyor. Hem de dediği gibi birilerine örnek olmak adına çevresini temizliyorlar. Karısı ve kendisi. Bravo. Bayağı bir konuştuk beyefendiyle hemen. Şimdi yürüdüğümüz nokta meşhur bu Ayvalık'ın evlerinde, kiliselerinde, camilerinde kullanılan bir taş var biliyorsunuz. Kızıldır böyle. Hoş. Buraları zaten eski volkan bölgesi. Şu anda Adalar Tabiat Bölgesi'ndeyiz. Bu adalar zaten volkanmış zamanında. Bu lavlar kızıl kayalara dönüşüyor zamanla. Ve tam bu plajın sonundaki bu tepelik aslında bu taşların çıkarıldığı maden ocağı imiş. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Sanki buradan böyle başka bir evrene açılan bir kapıymış gibi bir izlenim bırakıyor. Ben de hele ki buranın gün batımını, akşamını düşünemiyorum. Ben de bir çuval buldum. Yol üzerinde karşıma ne gelirse bu çuvala atmaya karar verdim. Evet, örnek bir oluştu bile hemen Ayhan Bey için. Hemen bu önümüze gelen yol boyu ne varsa plastik vesaire ne varsa karşımıza çıkan onları toplayacağım. Dolduğu anda bırakacağım ve dönerken de götürüp bir konteynere atacağım. Bir kişi yapar, 2 kişi yapar, 3 kişi yapar. Sayı arttıkça tabii temizlikte daha güzel olacak, daha çok olacak. Bir bira şişesi, bir su şişesi hemen atıyorum böyle çantanın içine. Ama genel itibariyle temiz bir plaj. Belki topladıkları için.
Çöpümü burada bırakıyorum. Dönüşte alacağım. Hemen hemen doldu. He? Koy. Oigan là, on dirait c'est comme Cappadocia. Non? No. Kapadokya gibi şekiller oluşmuş. Tu veux pas là-bas? On va là-bas. C'est pas aller trop loin. C'est jusqu'à là-bas au moins. Şu uca kadar gidelim. Bayağı bir uzunmuş bu plaj. Maden ocağı gözüküyor ardımızda. Bu tepeliğin hemen ardında bir göl var. Amacımız aslında oraya gitmekti. Ama yol bozuk olduğu için gidemedik demiştim. Az önce tanıştığımız Ayhan abi de diyor ki orada birçok kuş türü var. Ve nadir bulunan siyah leylek türü de orada barınıyor dedi. Onları görmeye çok istiyorduk. Artık yazın havaların daha sıcak olduğu bir dönem, yolların bozuk olmadığı bir dönem ziyaret ederiz. İşte Ayvalık'ın meşhur koku bu. Önceki zamanda yapılan bütün evler, kiliseler, camiler, bütün yapılar işte bu doğal taştan yapılıyordu. İşte buraya kadar gelmiş plaja. Yüksek ihtimalle yukarıdan düştü. Sıcak bastı. Üzerimi çıkardım, belime sardım ve taş ocağına çıkmaya karar verdim. Diğerleri aşağıda. Ve çıktım. Wow. Yaklaşmak isterdim ama tehlikeli olabilir diye yukarılardan parçalar düşebilir diye soluksuz kaldım resmen. Çok yaklaşamayacağım. Kayalıkların arasından yeşillikler, ağaçlar, bir şeyler çıkıyor. İncir ya da çalılık bitki örtüsü çıkıyor. Zamanla doğal şeklini alıyor. Yasak başladığından beri haliyle parçalar kesilmeyince ne olacak? Doğaya uyum sağlayacak. Antik bir zamanda geçen bir filmin
bir sahnesinde gibi hissediyorum kendimi şu anda. Burası da böyle bir giriş. Antik bir şehre giriş. Buraya bayıldım. Resmen bayıldım buraya. Bir tabela da vardı, onu da okudum. Sarımsak taşı deniyormuş bu kızıl kayalara. Antik dönemden beri kullanılıyormuş tabi yapılarda vesaire. Son 150-200 yıldır da Osmanlı halkı bayağı bir kullanmış bu sarımsak taşını. Binalarda, camilerde, çeşmelerde, yollarda, her yerde. O nedenle Ayvalık'ın hakim rengi bu kızıl sarımsak taşı rengi. Başka bir dünya burası. İnişe geçme zamanı. Şu çantamı ben sırtıma alayım da düşmeyeyim. Je descends. Gel git. Bu kayaların altını bayağı bir aşındırmış böyle. Yani okyanus kıyısı da değil ama demek ki etkisi bayağı büyük oluyor. Fırtınaların, yağmurun, rüzgarın, denizin.
Gerçekten burada başka bir evrendeyim. Ben burayı nasıl kaçırmışım? Nasıl gelmemişim zamanında ben buraya? Ona şaşıyorum. Yani doğal bir güzellik. İnsanın ağzı açık kalıyor. Şuraya bakın. Yalnız yürüdüğüm nokta gerçekten çok tehlikeli. Ben burada yürümemeliyim aslında. Yukarıdan her an bir küçük de olsa bir kaya parçası düşebilir kafamıza. Ben buradan en iyiyim en iyisi. Bakın yani çok tehlikeli. Zaten yerde bayağı bir küçük kaya parçacıkları görüyorum. Ben hiç kendimi riske atmayacağım. Sırf bir video uğruna. Oy şuraya bakın. Pamuk şeker gibi. Tehlikeli. Hemen iniyorum ben plaja. Gerek yok. Gördük. Mutlu olduk. Yeryüzünde doğanın neler yapabileceğine şahit olduk. Bu şahitlikte bize yeter zaten. Muhteşem bir yer. Olağanüstü. Yeter bizden bir şey geçeyim. Bizimkiler de yoruldu. J'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. En fait, sauf Cappadoce. Ça, c'était beau. En fait, c'est beau quand même. Oui. Truc, c'était pareil. Hein. Ben oui, mais imagine quand le soleil qui couche là, comment ça va faire jaune. C'est magnifique. Bir deniz yıldızı buldum. Ama plastikten. Çöpümüzü aldım ve arabaya doğru yürüyüşe geçiyoruz. Sarımsaklı Badavut plajından bu kadar arkadaşlar. Tu peux les tenir un peu? Je peux plus. Ouais. Ay yoruldum. Şöyle kapanış videomu buradan yapayım. Oturaraktan. Baktığınız zaman her şey insan için yaratılmış. Deniz, toprak, doğa, ağaç, gökyüzü, yıldızlar, ay. Dünyadaki her şey, gökyüzündeki her şey bizler için yaratılmış. Bizlere hizmet için yaratılmış. Ama bütün bu güzellikler, bütün bu diğer şeyler insan dışındaki nedense insansız güzel. İnsan faktörü işin içine girdiğinden beri, belki ilk insanın yaratılışından beri dünya daha bir kirli, daha bir acımasız. Ne zamana kadar böyle olacak? Onu da Allah biliyor. Badavut'tan herkese selamlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.